Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir piyasa değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Yeni bir haftaya giriş yaptık ve haftanın ilk açılış rakamlarına göre piyasada böyle yükselişler var. Dolarda yükseliş var. Altın, gümüş takip ediyor. Borsa da yükseliyor. Kripto paralarda tabii ki FED haftası olduğu için çok kritik bir hafta. Tedirgin bir ortam var ve gevşemeye devam ediyor. Son durumu konuşacağız. Dolar böyle sinsi sinsi yükselmeye devam ediyor. Dirence doğru yaklaştı. Dolarda bazı şeylerin sonuna yaklaşmış olabiliriz arkadaşlar. Neyin sonuna yaklaştık? Az sonra konuşacağız. Böyle grafikleri vesaire bakarak ortamı değerlendireceğiz. Doların gidişatını değerlendireceğiz. Gerçekten çok kritik bir haftaya giriş yaptık ve dolar gerçekten çok güçlü açıldı. Yükselişi devam ediyor. Konuşacağız. Şimdi hemen duyurumuzu da yapalım. Biliyorsunuz arkadaşlar, her videoda 2 tane aboneme hediye veriyorum. Kendi kullandığım %85-%90'a yakın başarı oranını sağladığım stratejilerimi hediye ediyorum. Bunun yanında bundan sonra arkadaşlar orta düzey teknik analiz videolarımı da hediye edeceğim. Hani yakın zamanda bunu bir platforma yükleyeceğim böyle ücretli olarak vesaire, ama teknik analiz videosundan bahsediyorum. Videolarımda ücretsiz olarak yorum yapan, beğenen ve kanala abone olan 2 aboneme her videoda vereceğim arkadaşlar. Hem teknik analiz videolarımı, gerçekten içerisinde çok önemli detaylar var, hem de stratejilerimi arkadaşlar. İkisini birlikte hediye edeceğim. Dediğim gibi videoya bir beğeni, bir yorum ve kanalda abone olursanız gelecek videoda kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Tabii ki bunu belli platforma yükleyeceğim. Hani minik de olsa bir ücreti olacak. Teknik analiz videosunun tabii yanında stratejilerimi de vereceğim. Bunu da belirtmiş olayım. Bunu da ilerleyen videolarda zaten duyurusunu yapmış olacağım. Şimdi dolar TL arkadaşlar sinsi sinsi yükselmeye devam ediyor. Dirence doğru hareketini sürdürüyor. Kritik dirençler aşıldı. Ve FED haftası da olduğu için aslında çok kritik bir zaman diliminden geçtiğimizden bahsedebilirim. Peki neler bekliyoruz? Önce şöyle bir ortama bakalım. Bir haber akışlarına bakalım. Daha sonra doları değerlendireceğiz. Dolar grafiğini açınca gerçekten insanın içi kararıyor. Şimdi dolar kıtlığı yaşanan Pakistan'da bankalar arası piyasaya sınırlama geliyor arkadaşlar. Şimdi Pakistan'da para birimi inanılmaz derecede değer kaybetti arkadaşlar. Pakistan'da bir açıklama geldi işte. Ona hitaben dolar rezervlerinin sadece 2 aylık ithalatı karşılayabileceği haberi düştü. İnanılmaz derecede para birimleri değer kaybetti. Bakın burada da bankalarda sıkıntı başladığına dair haberler geliyor. En son Çin'den geliyordu öyle haberler. Tabii sıkıntı. Bu arada şunu da söylemek isterim ki Ukrayna'da Odessa limanı vurdu Rusya. Bununla beraber ons altında bakın harekete geçti. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki bitmedi. Böyle biraz yavaşlamış gibi dursa da, biraz durulmuş gibi dursa devam ediyor. İlerleyen zamanda birçok şey gebe olacak. Biliyorsunuz Ukrayna ile tahıl anlaşması vardı. Bu anlaşmadan bir gün sonra Rusya orayı vurdu arkadaşlar. Ya dünyada gerilim bitmiyor. Altın tam düşüşe geçmişken, böyle enflasyonu fiyatlamışken vesaire derken tekrardan başını kaldırdı bakın. Bir haber buldu böyle kendi kendine, tekrardan yükseliş trendine girdi. Altıncılar dikkat diyoruz. Şimdi orayı da değerlendireceğiz. Peki FED toplantısı ne zaman? 27 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'da faiz oranları açıklanacak arkadaşlar. Hani piyasa 75 baz puan bekliyor. Bundan 2 hafta öncesine kadar Powell'ın açıklamalarına baktığımızda 100 baz puan gibi bir rakam bekliyordu piyasa. Ama daha sonra geçtiğimiz haftalarda FED üyeleri böyle 75 baz puanında yeterli olacağını söyledi. Ondan sonra piyasa böyle birazcık da 75 baz puanı fiyatlamaya başladı. Benim beklentim 75 baz puan. Eğer ki ABD tarafında gelecek aylarda çift taneli enflasyon rakamları denk, yani yükselirse, %10 üzerine çıkarsak enflasyon ABD tarafında şu an %9.1, o zaman ABD'den de %100 baz puan gibi bir faiz artırımları gelmeye başlayacak, ama bu toplantı değil, gelecek toplantılarda bekliyorum ben. Bakalım, enflasyon rakamına göre bunlar da oranı artıracak arkadaşlar. Tabii ki şimdi FED'in bu kadar faizi sert bir şekilde artırması dolar TL'yi de gerecek arkadaşlar. Yani bu haberler bile bakın doları germeye yetti. Dolar kendi kendine yukarı gitmeye devam ediyor. Hani şu an baktığımız zaman çok olumsuz bir haber akışı yok. Yani iç tarafa baktığımız zaman, ama doları tutamıyoruz. Dolar dirençleri aşıyor çünkü müdahale edebileceğimiz enstrümanlar artık sınırlı. İşte rezervler belli bir noktaya geldi.
Politika faizini kullanmıyoruz. Tabii politika faizi %14 ama bankaların verdiği faiz oranları oldukça fazla, mevduat faiz oranları. Yani politika faizini tamam %14'te sabit tutuyoruz diyoruz ama bankalar inanılmaz derecede faizler veriyor. Yani %20, %25 vesaire. Politika faiziyle hiçbir alakası yok. Gerçekten böyle piyasalar iyice normal ekonomik sistemden kopmaya başladı. Bu ise bence en tehlikesi. Şimdi şeye bakacak olursak, kurlara bakacak olursak FED toplantısı arkadaşlar birçok şeyi tetikleyebilir. Özellikle dolar TL böyle kendini ufak ufak yukarı atarken 27 Temmuz çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın yapacağı herhangi böyle bir şahin bir açıklama veya da daha sonra FED üyelerinin yapacağı herhangi bir şahin bir açıklama dolar TL'yi yukarı yönlü savrulabilir. O yüzden 27 Temmuz'a dikkat. Zaten hani sert bir açıklama gelmese bile bu kadar faizin arttığı bir ortamda dolar da kendini yukarı atmaya maalesef devam edecek. Baktığımız zaman destek hattımız 17.37'lerden geçiyor. Yukarıda ise 18.32'ler direnç olduğunu söyleyebilirim. Daha doğrusu direnç derken 18.30'a doğru kademe kademe yükselişin devamını bekliyoruz kabaca. Hani 17.60'lardan da bir destek hattı geçiyor. Ben şimdi size bu destek hatlarını böyle doğrulayacağım. Yani nasıl buldum vesaire göstereceğim. Hani tabi baktığımız zaman şuralardan satış yemiş, direnç olduğu belli oluyor. Ama özellikle 18.32'ye doğru yükseliş niçin devam edecek? Bir de 18.32 önümüzdeki haftalarda aşılırsa bakın inanılmaz bir kur hata yaşayabiliriz. Yani o süreçten sonra nereye gideceğini tam olarak kestiremeyiz. Olumsuz bir haber düşerse tekrardan dolar TL'de savrulmalar görebiliriz. Yani dolar TL'de aslında bazı şeylerin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Neyin sonuna doğru? Ocak ayından beri izlediği bir trend var. Yükseliş trendi. Bu yükseliş trendinin sonuna yaklaşıyoruz ama düşüş trendi başlamayacak maalesef. Daha da sertleşebilir bu yükseliş trendi. Yani bir trend bitiyor. Arkasından maalesef daha sert ve güçlü bir trend gelebilir. O yüzden bu trendin sonuna doğru yaklaştığımızı söyleyebilirim. Hani doları şu an düşecek çok fazla bir sebep yok ama gelecek açıklamalarla vesaire böyle 20 kuruşluk 30 kuruşluk gevşemeler olabilir. Ama maalesef onun dışında dolardaki yükselişler kademe kademe devam ediyor ve edecek gibi de duruyor. Şimdi dolar da 18.32'ye doğru yükselecek dedik. Hani şöyle bir geçmişteki kullandığımız investing'e dönecek olursak bakın burada arkadaşlar birkaç kendi kullandığım şeyleri açacağım ben. Şöyle size göstermek istiyorum. Mesela envelope'da arkadaşlar bu kullandığımız değerlerini girdiğim envelope'da 18.32 dedik mesela. Bakın mesela envelope'un üst çizgisine bakın. Kaçtan geçiyor? 18.32'lerden. Orta bölgesi 17.78. Alt bölgesi 17.28'lerden geçiyor. Kendi oluşturduğum değerlere göre. 18.32 aklınızda tutun. Hemen TradingView'den çizdiğimiz dirence bakıyoruz. 18.32'lerden geçiyor. 18.32 bir de 21 Aralık 2021 kur atağında yaşadığımız zaman doların böyle 9'dan 18'e gittiği zamanlarda gördüğümüz zirve 18.32'lerden geçiyor. Bakın envelope değerleri de bunu doğruluyor. Yani dolar TL'de böyle kademe kademe 18.32'lere doğru gidişat devam edecek gibi duruyor. 18.32 geçilirse işte o zaman asıl sıkıntı o zaman başlar arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı dönemlere girdiğimizi söyleyebilirim. Euro TL Euro'ya da şöyle bakacak olursak haftayı güçlü açtı. Dolar endeksindeki gevşeme Euro TL yukarı itmeye devam ediyor. 17 hatırlarsanız şu bölgeyi alım bölgesi olarak işaretlemiştik. 17.80 üzerinde 18.45'lere doğru yükseliş. Burası da geçilecek gibi duruyor. Geçildiği anda da 19.5 TL'ye hareket başlayacaktır. Sterlin TL son videoda bir kırılımdan bahsetmiştik. O kırılımdan sonra dirence doğru ilerliyor. 20.90 aşılmıştı hatırlarsınız. 21.80 hedef geçildiği anda 23 TL'ye doğru yükseliş devam edecek. Şimdi ons altın. Ons altında arkadaşlar şöyle bir trend olarak göstermek istiyorum. Bakın Odessa limanının vurulması, Çin'deki bankaların sıkıntıya girmesi, oradaki olaylar, daha sonra işte bu Pakistan'daki bankalar arası sıkıntı, altının besleneceği haber akışları arkadaşlar gelmeye başladı. Altına tekrardan şu çizgi üzerine attık. Haftalıklardaki yükselen trendde aşağı bir ihlal ettik ama bunu ayı tuzağı olarak düşünebiliriz.
Özellikle 1695 altına inmezsek tekrar altında 1800 dolara doğru önümüzdeki dönemde yükseliş başlayabilir. Bu da gram altın tarafında yükselişleri hızlandıracaktır. 965, evet 965, 968. 968 üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar 1050 TL, daha sonra 1080 TL'ye doğru yükselişler devam edecektir. Hani 940, 950, 960 gelirse tekrardan alım bölgesi olur ama şu anlık zor gözüküyor. Onu belirteyim ama gelirse altın almak isteyenler için 940, 950, 960 alım bölgesidir. Şu an ise hedef 1050, 1080 TL bölgesi. Gram gümüş TL'ye bakmak istiyorum. Gram gümüş TL, bakın burada 10 TL desteğinden döndü. Şurada bir formasyon oluşturuyor arkadaşlar. Ne formasyonu? Ters omuz baş omuz formasyonu. 11 TL, şöyle hemen tekrar çizeceğim. 11 TL, şurada sarı bir çizgi var, gözükmüyor şu an ama hemen rengini değiştireceğim. 11 TL geçildiği an arkadaşlar hedefi yükselecek. Nereye kadar? 12.30'lara kadar. Hani şöyle bir de kabaca formasyon hedefine bakmak istiyorum. Şöyle aldığımız zaman 13. İlk hedef 11.85, 11.90 bölgesi diyebilirim. Yani oraya doğru gidiyoruz. 11 aşıldan 11.85'e doğru yükselişler hiç de sürpriz olmayacak. Borsa İstanbul bir dirence takıldı. Önemli değil, geçecektir. Geçeceğini düşünüyorum ben. Yükseliş şurada, bakın bir yükseliş trendi başlattı. Şöyle baktığımız zaman bir yükseliş trendinden bahsedebiliriz. Şu bölge aşıldan 2550 bölgesi, hedefi direkt 2650-2700 olacaktır. Borsadaki yükselişlerin devamını bekliyorum ben arkadaşlar. Petrol kısa vadeli hala trendini aşamadı. Bakın şurada alçalan trendi kıramadı. Hatta şuradan çizelim, daha mantıklı olacak. Bakın yükselen alçalan trendi geçemedi bir türlü. 105 üzerine attığımız zaman direkt 115 dolara gidecek ama geçmesi lazım. Şurada bir formasyon oluşturma isteği var. Bakalım 100 dolar üzerinde kalacağının devam edeceğini ben düşünüyorum. Şimdi Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin tarafı. Bitcoin'de neler bekliyoruz? Bitcoin'i gün ve gün bant ve bant değerlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle Twitter'dan ve Telegram'dan her gün yorum atıyorum Bitcoin ile ilgili. En son şurada bir 23.200 atağı bekliyorduk. O geldi. Bundan sonra düşüş dedim. FED'e kadar işte 20.200 ile 20.800 aralığına doğru gevşeme devam edecektir dedik. Hani şöyle bir kanal izliyor ama kanalın alt kısmına doğru şöyle gevşemeler devam edecektir. Çarşambaya doğru 20.200-20.500 aralığına doğru oradan toparlayıp tekrardan 25.000 dolara gitmesini bekliyorum Bitcoin arkadaşlar. Dediğim gibi FED'e kadar gevşeme, FED'den sonra bir iki gün yatay süreç, daha sonra Bitcoin'de 24.400 ve yukarı bant olarak da 26.000-27.000 dolarlara kadar çıkışın devam edeceğini düşünüyorum. Şimdilik kripto paralar ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.